Her hafta biz Bellingham'ı çıkaracağız. Şimdi bir Player of the Week'e gelse, bir de haftaya gelse 3 hafta üst üste Bellingham. Ama seviye artarak çıkarmış olacağız. Bir de lahmacun çıkaramıyormuş. Rafadan yumurta tek atıyormuş. Hiç öyle bir şey olmadı ama belki bu sefer olur. Lahmacun hesabı için bir ilk diyebiliriz. Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Hesap kapışmasının yeni bir bölümündeyiz arkadaşlar ve yüksek seviyeli futbolcular var. Her iki hesabımız da kadro gücünü arttırabilir. Hatta lahmacun kesinlikle kolektif gücünü arttıracak arkadaşlar. Neden kesinlikle diyorum? Şundan dolayı. Şimdi paketlere baktığımızda Player of the Week'te 100 seviyeli Bellingham var. Her iki hesabımızda işine çok yarayacak. Ama burada bir de Rodri var. Rodri gelene kadar devam edebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu hesap zengin hesabımızda. Sadece epiklerden, showtime'lardan açarken gelene kadar zorlamıyorduk ama diğer paketlerde sıkıntı, sınırlama yoktu. İstediğimiz futbolcu gelene kadar açabiliyorduk. İstediğimiz paketleri alabiliyorduk. Şimdi 0 TL Rafadan yumurta. Şanslıysa ücretsize belki çıkarabilir ama lahmacun hesabımız e-futbol parasıyla Rodri'yi çıkaracak. Şimdi şöyle kötü bir durum var arkadaşlar. Player of the Week'te 103 Bellingham var. Biz geçen hafta İngiltere paketini aldık. Özellikle de Bellingham için. 102 seviyeli Bellingham'ımız var. Ama gelirse güzel olur. Pazartesi de Bellingham'ın Showtime kartı gelecek. Belki haftaya onu da çıkarabiliriz. Her hafta biz Bellingham'ı çıkaracağız. Şimdi bir Player of the Week'e gelse, bir de haftaya gelse 3 hafta üst üste Bellingham. Ama seviye artarak çıkarmış olacağız. Kenara baktığımız zaman Bernardo Silva'nın bu kartı 100 seviye. Şimdi biz buraya bir 100 birlik oyuncu almamız gerekiyor. Onun dışında bizim 100 birliğimiz yok. Geçen haftaki hesap kapışmasını da ben izlerken şunu fark ettim. Foden'ı buraya alabiliriz biz. İngiltere paketini, hatta sonrasında yorumlarda da birçok arkadaşımız yazmıştı. İngiltere paketinde Foden var 101 seviye ve bizde şu an kenarda Foden yok. Kadro dışında var ama 101 olmuyor. Mesela şurada var bir Foden'ımız. Bu kart kaça kadar çıkıyor? Hatta kolektif gücümüzü de düşürmekte. İngiltere paketindeki Foden'ı 101'e çıkarıp kadroya ekleriz arkadaşlar. Kevin De Bruyne'nin mesela bizde başka kartı var. Ama geçen haftaki o 103'lük kartını çıkardık. Fakat bu hafta form durumu A olmadığı için 102'ye düştü. Buradan Bernardo Silva'yı çıkaracağız. Eğer şimdi Rodri'yi kesinlikle 102'li ile değiştireceğiz. Gelirse bir de 103'lük Bellingham. 3 tane yüksek seviyeli isim var. Bir de Showtime çıkarır mıyız? Showtime'da da Foden var arkadaşlar. Doğru, İngiltere paketindekileri fulllemeyelim. Belki de Foden'ın Showtime kartını da çıkarabiliriz. Bu tarafta 10 tane ücretsiz açma hakkımız var. Fakat tabi buradaki futbolcular kadro gücümüzü ne yazık ki arttırmamakta. Milli takımımızdan da 2 tane açma hakkımız kaldı. Şimdi biz öncelikle nereden açalım? Player of the Week haklarını bitirelim. Buradan da Rodri'yi çıkaralım. Sonra İngiltere Ligi Showtime paketi var. Evet, bu bizim işimize yarıyor. Diğer taraftaki futbolcular işimize yaramamakta. Buradan da Showtime için şansımızı deneyeceğiz. Bu paketteki 2 futbolcu bizim işimize çok yarıyor. Bellingham'ın güçlendiricisi çalışmasa bile çok yüksek seviyeli. 103 seviyeli. Çalıştığında da 103. Lautaro Martinez güçlendiricisi çalıştığında arkadaşlar 102. En azından çalıştığı zamanlar kolektif gücümüzü arttırır. O ikisini çıkarmalıyız. Schlotterbeck'i ben kendi hesabıma çıkardım. Çok beğendim. Güzel bir stoper futbolcusu. Nico Williams, Kunde. Nico Williams gelebilir mesela. Lahmacun genelde Player of the Week açılımlarında çok güzeldir. Sadece Musiala'yı çıkaramadı. Musiala birkaç defa geldi. O çok yüksek seviyeli kartı vardı. 2 defa gelmişti. O ikisini çıkaramadı mesela. Bir Musiala da çok şanssız. Bakalım Bellingham'ı çıkarabilecek mi? Hadi lahmacun. Lahmacun hesabı ücretsize kime tek atacak? Çok sade geliyor. Çatapat yok. Rengarenk bir ekran yok. Ve beyaz formada yok. Savitzer mi geliyor acaba? Yok, Vargas geliyor. Düşük seviyeli isim çıkardı. Lahmacun biraz şaşırttı bizi. 4 yıldızlı isim. Bir de lahmacun çıkaramıyormuş. Rafadan yumurta tek atıyormuş. Hiç öyle bir şey olmadı ama belki bu sefer olur. Şimdi 3 tane hakkımız var. Bellingham ve Lautaro Martinez için devam ediyoruz. Çok güzel geliyor. Üstü rengarenk. Güçlendiricili bir oyuncu olur mu? Yok, Kolombiya milli takımı. Galatasaray stoperi Davinson Sanchez'e gittik. Seviyesi düşük. Şu an 2'de 2 iyi başlamadı lahmacun hesabı. 2 tane hakkımız kaldı. Lautaro ve Bellingham için son 2 hakkımız. Şimdi Bellingham gelmeyip haftaya da Showtime'ı çıkıyormuş. Çatapatlar patladı. Beyaz forma görmedik. Fransa'ya gidiyoruz galiba. Evet, Kunde. Güzel futbolcu ama kadro gücümüzü arttırmıyor arkadaşlar. Son bir hakkımız kaldı. İstediklerimizi çıkaramadık. Lahmacun hesabında bu ilk defa oluyor. Muhakkak birilerini çıkarırdı. 2 tane isim saydık. İkisinden herhangi birini çıkaramadı. Lahmacun hesabı için bir ilk diyebiliriz. Kaçıncı haftadayız? İlk kez bunu yaşıyoruz. Sonda da çıkaramazsa
Lahmacun'un o şansı birazcık kırılıyor. Sonda gelen isim Diego Costa, 100 seviyeli kaleci. Aslında fena değil ama istediğimiz 2 tane oyuncuyu çıkaramadı lahmacun hesabı. İlk defa Player of the Week paketinde böyle bir şey yaşıyoruz. 2 tane oyuncu lazım. Bir tanesini bile çıkaramadı. Güzel futbolcular mı dersek, evet, Diego Costa yüksek seviyeliydi. Diğerleri çok yüksek seviyeli değildi. Şimdi biz buradan Rodri'yi kesinlikle çıkaracağız arkadaşlar. Yani umarız Rodri erkenden gelir. Burada bizim tek işimize yarayan isim Rodri. Yanında da 96-95'lik isimler var. Onlar da gelirse güzel olur. Bakalım Rodri kaçıncı sırada gelecek? Biz Gvardiol için böyle denediğimizde en son mu vermişti? Çok önceden bir Gvardiol için denedik galiba. En sonda mı verdi? Sondan 1-2 oyuncu kaldı. O zaman mı verdi? Çok kötü bir açılımdı o da. Ücretsizden Rodri'ye tek atamadık. Robinson geldi. Buradaki futbolcularda antrenör derdi yok. Fullenmiş bir şekilde geliyor ve hepsi 5 yıldızlı. Şimdi futbol parasıyla devam edelim. İçeride 19 tane isim kaldı. Rodri geç gelmiyor ve Vicario geldi ama güzel kaleci geldi. Özellikleri, seviyesi iyi. Manchester City'nin mavi formasını görmeliyiz. Atlamayalım. Bir bakalım uzaktan göreceğiz mi? Yok, mavi görmedik. Aston Villa herhalde. Paqueta. Güzel futbolcu çıkardık. 95 seviyesi de çok iyi. Şimdi 4. açılımımız. Rodri gelmedi. Gabriel de gelmedi yanındaki. Atla diyelim. Hadi atladık, olmadı. Beyaz forma. Sol açık. Gordon. İçeride kaldı 16 tane isim ki hala çok fazla futbolcu var. 5. açılımımız. Yine olmadı. Ben direkt formaya odaklanıyorum arkadaşlar. Karttaki formaya bakıyorum. Hani adama bakmıyorum ama direkt karttaki o formaya bakıyorum. Beyazı gördük. Grop 93 seviyeli. İçeride var 15 tane isim. 4. 5. sıradakiler geldi. İlk üçlüden herhangi biri çıkmadı. Şuradan bir de Rodri'ye tıklayalım. 6. açılım. İlk 10'da çıkarsak bari. Son 10'a kalmasa. Atla dedik. Gabriel, çok yaklaştık. Hemen yanındaki geldi. 90. Bir Gabriel'e bakalım. Güçlendiricili menajerlerde kaça kadar çıkmakta? Hangi menajerde kaç seviye oluyor? Aslında yukarı taraflardan genelde çıkarıyoruz. Bu Rodri olur mu acaba? Üstü rengarenk yandı. Güzel de geliyor. Ama forma rengi tutmadı. 2 numara. O şey geldi. Stoper futbolcusu 92. İçeride 13 tane isim. 8. oyuncuyu çıkarıyoruz. Bu sefer atla diyelim. Gelir mi? Geldi Rodri. Ama üstü rengarenk yandı ya arkadaşlar. Bir an hissettim ya. Az önce de aslında hissettik. Üstü rengarenk yanınca dedim hani güzel bir oyuncu gelecek herhalde. Bu sefer oldu. Rodri çok işimize yarıyor. İlk 10'da çıkardık. En azından ikinci 10'a kalmadı. Şimdi Showtime'dan açacağız. Showtime tarafında neredeydi Showtime? Burada. Çok yüksek seviyeli isimler var. 104 Van Dijk, 103 Foden, 103 Saka. Van Dijk gelirse çok güzel olur. 104 seviye, çok yüksek seviyesi var. Foden'ın zaten İngiltere paketindeki kartını biz fulleriz. 101. Yani Van Dijk ya da Saka gelse daha işimize yarayacak gibi. Şimdi biz zengin hesabımıza sadece bir tane 900'e basabiliyoruz. Birçok zaman 900'e çıkardı lahmacun hesabı. Bu sefer Player of the Week açılımı iyi olmadı. Rodri açılımı orta diyebiliriz. Showtime'dan acaba Showtime çıkarabilecek mi? İptal et. İkinci de bastık. Hadi be Konami, vermedi. Olmadı. Showtime futbolcu gelmedi. Yani sadece Rodri işimize yarıyor. Renkli bile vermiyor. Bembeyaz yandı her yer. Arsenal'a gittik ama Timber'da sakatlık yaşadı. Ne yazık ki çok fazla renkli kartını görmedik. Arsenal'a gittikten sonra çok ağır bir sakatlık yaşadı. Arsenal'da oynasaydı hele Player of the Week kartları falan çok güzel olurdu. Hızlı bir isimdi bir de. Oyunda hızlı stoperlerde iş yapmakta. Şimdi bizim burada başka işimize yarayan paket yok galiba. Kadro gücümüzü arttıracak paket kalmadı. Şimdi kadromuza gelelim. Rodri var ve Foden. Geçen haftaki Foden. Öncelikle alınma sırası diyelim. Kadro gücümüz 3166. Rodri'nin o kartını şunla değiştirelim. 3167. Bernardo Silva'nın yerine de Foden'ı yerleştireceğiz. Mesela şuradaki Gabriel, o da 100 seviye miydi? Evet, menajerimiz de Xabi Alonso ile 100 seviyeye kadar çıkmakta. Kalecimiz de
100 seviyeye kadar çıkıyor. Paketeye bakalım. 95'ten 100 seviye. Burada bir 95'lik kalecimiz var. O 99'muş. Pakete. Ama bize Foden lazım. Mesela Koundé'yi Xabi Alonso'yla 100 seviye. Güzel de kart. Savunması var. Pası falan da fena değil. Güzeldi. Bir de hücumcu bek geldi bu sefer. Bize Foden lazım. Foden şurada. Diğer isimler yok, işimize yaramıyor. Foden'la Koundé'yi değişti. Elimizdeki antrenörler de bu kadar. Aslında bayağı antrenörümüz var. 4000'lik. Şu işe yaradı. O bir tane 100 kurtardı. 29'da 29. 80.100 antrenör. Foden'la kadro gücümüzü arttıracak. Onayla dedik. Lahmacun bu haftaya da kadro gücünü arttırarak devam ediyor. Rodri'si var 102. 101 Foden. Şu an kadroda 100 seviyeli ismimiz yok. İlk 11'de zaten 101'lik bile yok arkadaşlar. Artık kenardakileri 102, 103 oralara doğru taşımamız gerekiyor. Şu an Kevin De Bruyne'nin güçlendirisi bir çalışsa 103 seviye. Kadro gücümüzü arttıracak kenarda ekstra öyle bir hamlemiz de var. Pazartesi günü Bellingham'ın Showtime kartı gelecek. Şimdi İngiltere Ligi paketi gibi paketler devam edecek gibi gözüküyor. Yine öyle 102'lik futbolcu olursa gelecek paketlerde o tarz isimleri de çıkardığımızda lahmacun gücüne güç katarak devam edecek. Şimdi de Rafadan Yumurta'ya geçelim. 0 TL Rafadan Yumurta hesabımıza giriş yaptık. Ekstra bir kampanya geldi ve 2 haftada 200 futbol parası kazanacağız. Biz Rafadan Yumurta'da birkaç hafta önce şunu demiştik. Paket almamız lazım. Özellikle de Griezmann paketi işimize çok yarar. 105 seviyeli Griezmann. 1500 futbol parası gerekiyor. 2 haftadır para biriktiriyoruz. Futbol parasını hiçbir yerde harcamıyoruz. En azından paket almak için. Şimdi bu 200 futbol parası işimize yaradı. En azından biriktireceğimiz zaman düşündü. Bir 10 gün falan bize kazandırdı. Yaklaşık 1,5 hafta daha erken alabileceğiz. Şimdi nelerimiz var bir toplayalım. Futbol paramız da kaça kadar çıktı? 835. 700 futbol parasına ihtiyacımız var. Etkinliklerde bir tane 50 futbol paralık etkinliği oynamadım. 2 tane oynamadık. Doğru, pazartesi gelen var. Bir de perşembe gelen 2 tane. Oradan da alsak 935 futbol parası. Görevlerden futbol parası kalmadı ama buradakileri de yine bir toplayalım. Şimdi 2 tane etkinliği oynadığımda 935 arkadaşlar. Yani 600 futbol parasına ihtiyacımız var. Az bir zaman kaldı. Bu kampanyada bizim işimize yarayacak. Oyun planında bizim kadro böyle değildi. En yüksek kolektif gücümüz 3121. Ama yine de biz bir kontrol edelim. İlk 11'imize baktığımızda, kenara baktığımızda hiç 99'luk isim yok. Lautaro Martinez'in 100'lük kartı var. Vinicius Junior'un güçlendiricisi çalışmıyor. Rodri'nin 100 seviyeli kartı var. Kenarda da en yüksek seviyelerimiz bunlar. Alvarez mesela yüksek seviyeli ama kolektif gücümüzü arttırmıyor. 99'du. Genel derece diyelim. Şu an kadro gücümüzü arttıracak herhangi bir isim bulunmamakta. Nico Williams var. Umarız bu hafta Player of the Week'ten gelmez. Bellingham'ın 101 seviyeli kartı var bizde ama gelirse güzel olur. 103 seviyeli kartı kolektif gücümüzü arttırır. Olmadı Lautaro Martinez. O ikisinden birisini kesinlikle çıkarmalıyız. Buradan da kesinlikle Rodri gelmeli. Lahmacun çıkaramadı. Buradan istediği 2 futbolcu da çıkaramadı. Rafadan Yumurta tek atabilecek mi? Tarihte böyle bir şey görmedik haftalardır. Bu sefer olur mu acaba? Hep denedik, Epic'lerden açtık, Showtime'dan açtık. Bir kere olsun dedik yani tek atar, hiçbir zaman atamadı. Renklilere tek attı ama işimize yarayacak renklilere tek atamadı. Düşük seviyeliler geldi. Bu sefer olsun. Bellingham ya da Lautaro Martinez çatapatlar patladı. Hadi be Rafa'dan. Çıkar şu Bellingham'ı. Forma rengi tutmadı. Darwin Núñez geldi. Orta seviyeli isim. Ne çok düşük ne çok yüksek. İşimize yaramadı. 98 seviyeli futbolcu geldi. Kötü çıkarmadı ama işine yarayacak isim çıkarmadı. Buradan sadece Rodri'yi çıkarmamız gerekiyor. Diğerleri işimize yaramaz. İçeride var 20 tane isim. Şimdi Rafadan Yumurta Rodri'yi çıkarır mı? Tarihine baktığımız zaman Rafadan Yumurta'nın geçmişine yani 19 tane atsa sona kalma ihtimali tek atmasından daha yüksek gibi. Bir kere de olsun çıkarsın. Atla diyelim, taktik olsun. Hadi be, olmadı. Vicario geldi. Aslında fena da isim çıkarmadı. Güzel isim çıkardı ama 2 açılımda kötü değildi. Normalde kullanılacak isimler. Ama kolektif gücümüzü arttırmıyor. Tekrardan kadroya baktığımızda mesela son aldığımız Vicario'yu alınma sırası diyelim. Kadroya katsak o da 99. Biz ama en azından Ter Stegen 100 seviye olarak gözüküyor arkadaşlar.
99 gözükmesin. Biz yine Ter Stegen'i alalım. Kolektif gücümüze etkisi olmasa da 100 olarak gözüksün. Şu an kadro gücümüz artmadı. Ama güzel isimler var ama işte çok yüksek seviyeli isimlerimiz, kolektif gücümüzü arttıracak isimlerimiz yok. Yoksa şu grup çok güzel. 94-95'lik isimlerimiz var. Kvaratskhelia, Son, Darwin Núñez de geldi. Bu bölge Van Dijk'lar, Ter Stegen'ler, Hernandez'ler kullanılabilir. Burada çok güzel bir kadro oluşuyor aslında. Ama kolektif güç kastığımız için ne yazık ki o konuda işimize yaramıyor. Bu hafta lahmacun hesabı kolektif gücünü arttırdı. Rafadan yumurta para biriktirmeye devam ediyor. Griezmann'a da az bir zaman kaldı. 835 e-futbol paramız var. %'de şeyden alacağız. 900 küsür. 600 e-futbol parasına ihtiyacımız var. Şimdi günlük girişlerden de azar azar veriyorlar. Pazartesi, perşembe, 5. günde 50 futbol parası gibi. Bunları düşündüğümüzde inşallah Temmuz ayının sonlarında Griezmann paketini alırız arkadaşlar. Sonra Ağustos'ta da Epic'lerden son kez deneriz. Artık oyunun bitmesine az bir zaman kalacak. Belki Epic ya da Showtime'a tek atar umuduyla deniyoruz ama hiçbir zaman atamadı. Yine son kez o son haftalarda deneriz muhakkak. Sizler de bu serimizle alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın. Elimde ne var ne yok harcarım paketlere, ama gelen hep aynı kötü oyuncular peş peşe. Bir gün döner mi talih, çıkar mı yıldızlar? Rafadan yumurta hesabı bekler umutla yarınları. Belki bir gün şans döner, güler bana da yüzler. O zaman bu hesapta parlar altın günler. Ama şimdilik böyle devam eder hikaye. Rafadan yumurta, umudunu kaybetme.